Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar, Azerbaycan'dan gelen bir eşkıya define işaretini çözeceğiz. Azerbaycan halkına kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Burada sağ kolunu sol yüz tarafına doğru uzatmış, elinde tabanca olan bir eşkıya define işareti var. 1800'lü 1700'lü yıllara ait bu işaret. Yalnız burada eşkıya iki yüzlü. Yani sol bakıp sağ gösteren bir işaret. Bakın birinci yüzü bu. Birinci yüzü bu. Sakallı bir eşkıya. Çünkü dağda taşta genelde sakalla gezerlerdi. Burada sağ gözünün baktığı yönde gideceğiz. Bakın sol gözünün murç deliği yapmışlar. Sağ göz normal, sol gözünün murç deliği yapmışlar. Yani murç deliği ne demekti? İşarette son nokta. Yani bir işaret yaparsınız. Definenin, mağaranın, odanın olduğu son noktanın olduğu yere haritada murç deliği koyarsınız. Mezar da olabilir. Şimdi burada eşkıyanın tabanca yönü tamamen yanıltmaca. Burada eşkıyanın kolunu ölçüyoruz. Tabanca ile birlikte 7 ile çarpıyoruz. Ona göre adım atıyoruz. Bakın pembe birinci yön vermiş. Şimdi 7 ile çarptık ya bu kolu. Mesela 300 adım çıktı. Pembe yönde 300 adım atacağız. Peki gittik. Bakın burada bileğinde bir tane ayı yüzü var. Adama benzetilmiş bir ayı yüzü. Ayı dere demektir. Dereye git demektir. Deredeki büyük kayayı al demektir. Dere içi demektir. Şimdi burada beyaz damla Horasan damlalarını görüyoruz kayanın üstünde. Bunlar o civardaki kayanın diziliş şeklidir. Her biri kayadır yani. Şimdi ikinci eşkıyanın yüzünü görüyoruz. Bu arada eşkıya da kime benziyor bir bakın. Düşünün bakayım. Her neyse bakın eşkıyanın gizli yüzü de bize sol aşağıda başka bir para olduğundan bahsediyor. Yine aynı mesafe ok yönünde ip çekerek gideceğiz. Peki gittik de bakın görüyor musunuz? Bir ayı yüzü gördünüz mü? Bakın ayı burnu aşağı bir el gelmiş. Küçük bir el. Burnuna el değmiş. Bakın ayı adama dönmüş. İşte bakın bu baktığı yönde gidiyoruz. Zaten bir çizgi çizmiş. Şimdi bu yönde gidiyoruz. Eli ölçüp çarpıp bu yönde gidiyoruz. Peki gittik. Gittiğimizde nasıl bir yer bulacağız? İşte böyle bir arazi. Mesela tepeden baktığımız zaman bu bir tarla arazisi. Tarla ya da büyük bir kaya. Yani 15 tırı yan yana koyup bir kaya düşünün. Şimdi burada bir kuru dere ya da ıslak dere var. Yani kuru ya da ıslak dere. Bu şekli bu. Ya da dağ arası böyle. İki dağın arası. Sağdaki bir dağ, soldaki bir dağda olabilir. Beyaz damlalar kaya şekli, diziliş şeklidir. Aralarında belli bir mesafe vardır. Kayaları ifade eder. Sarı yer para yeridir. İşte konumdan, WhatsApp'tan konum attığınız zaman bu şekilde bir arazi yapısı çıkacak. Sağda bir arazi, solda bir arazi. İkisini de ayıran bir dere, kuru dere gibi bir şey var. İşte arazi bu. Sarı renk para yeri. Kırmızı yer mağara yeri. Beyaz noktalarda kayalar. Aralarında 30 metre 40 metre yan yana olan kayaların dizilmiş şekli. O kayaları bulursan murç deliğinin olduğu yeri bulmak daha kolay olur. Bakın burada mavi çizgi dere demek. Pembe para demek. Kaya beyaz olan kaya. İşte konum bu. Yani sağda bir arazi parçası var, solda bir arazi parçası var. Bu arazinin büyüklüğünü nasıl ölçeriz? Bu işaretin metre karesini çarparak arazinin büyüklüğünü ölçebiliriz. Evet arkadaşlar, burada da sus ölürsün işareti var. Bu bir eşkıya işareti. O kadar doğaya uygun bir şekilde yapılmış ki işaret demeye 1000 şahit ister. İşte böyle işaret olduğu belli olmayan işaretleri
eşkıyalar yapar. Ve belli olmayan işaretlerin yanında ya da çok yakınında definesi, mağarası, odası, mezarı, tüneli olur. Burada ağzı kapatılan, boynu kesilmiş bir eşkıya var. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Arkadaşlar TikTok'ta gezerken bir kardeşimiz bu video, bu resim ne anlama geliyor diye canlı yayın yapıyordu. Ben de hemen çözüveriyorum. 5 saniye sürmüyor benim define işaretini çözmem. Burada bir adam ve bir kadın var. Daha doğrusu bir rahibe ve bir papaz var. Papaz rahibenin arkasına elini atmış, sağ elini omzuna atmış. Papazın sol eli de göbeğinin altında, parmakların ucunun olduğu yerde para var, hazine var ve mezar var anlamına gelir. Şimdi bu işareti üst bölümüne benzeyen burada bir dağ var. 1 kilometre ileride bu kayanın üstüne benzeyen bir dağ var. Ve dağın bu parmaklarının olduğu yerde de para, mezar, odası var. Papaz ve rahibenin. Arkadaşlar deveye benziyor bu işaret ama değil. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bu bölümde kartal define işaretinin anlamını ve çözümlerini yapacağız. Arkadaşlar gerçi bu işaret biraz kekliğe benzemiş ama biz yine de kartal diyelim. Nereden anlıyoruz? Büyük ayaklarından anlıyoruz. Yani gövdesine yakın büyük ayaklarından kartal olduğunu anlıyoruz. Keklik de öyle değil. Kekliğin ayağı küçük olur. Şimdi bu kartalın üzerinde arkadaşlar en az 20 tane değişik figür var. Ve değişik yönlere ve değişik mesafeleri gösteren figür var. Yani görüntüde kartal ama içerisinde, etrafında, kayanın kendi etrafında 20'ye yakın simge daha var. 360 derece düşünürsek. İşte bu da başka bir kartal. Bakın burada bir delik var. Olaya şöyle bakın. Kartal sırt üstü kanatlarını açmış ve kayanın üstüne dayanmış. Kartalın gagasının altında, aslında gaga sağ tarafta ama sol tarafta gibi görünüyor. O gördüğünüz delik aslında kartalın gagasının altı. O gaga mezar yeri. Yani böyle bir kaya var, dağ var. Tam bu baktığı yönde. Kartalın gagası aslında bize göre sol tarafa bakıyor. O aldatıcıdır. Aslında gaga şu deliğin olduğu yerdir. İşte o göz mezar odasının yerini, nerede olduğunu söylüyor. Bu kayaya benzeyen bir dağ düşünün. 15 metre yüksekliğinde, 20 metre yüksekliğinde bir dağ düşünün ve dışı aynen bizim baktığımız yüzeye benziyor. Oyukları, çıkıkları. İşte o dağı bulduğumuz zaman, aynı bu kayaya benzeyen dağı bulduğumuz zaman işte dağın krokisi böyle. O siyah yer dağın arasındaki derin çatlaklar ya da oyuklar anlamına geliyor, siyah renk. Böyle bir dağ var ve tam o gözün olduğu yerde mezar odası var. Bu kişi kartal işareti zamanında çok zengin olmuş komutan, vezir, maddiyatan çok zengin olan insanların mezarı için yapılır. Yani bunun mezar... Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bütün sevenlere selam olsun. Küçük kızın hazinesi. Arkadaşlar Sinop Boyabat'tan gelen bu define işaretini çözeceğiz. Kaya içerisinde 2 adet cep ya da küp ya da kasalardan bahseden bir işaret. Küçük kız figürünün gözlerinin olduğu yer böyle bir kayaya benzeyen, kayadaki 2 gözün olduğu yerde 2 adet kasa, 2 adet cep ya da küp paralar anlamına geliyor. Yani bir define işaretinde bir yerde göz varsa o işaretin bahsettiği yerde, o gözün olduğu yerde hazine var anlamına gelir. Göz sayısına göre define çoğalır.
Şimdi yön bu. Bakın sağ gözü yaklaştırdık. Sağ gözü de ayrıyeten bir insan yapmışlar. Sağ gözün yanındaki beyaz Horasan harcı ise yön veren işaretin burada olduğunu söyler. Yani bu beyaz Horasan damlası işaretin, yön veren işaretin burada olduğunu söylüyor ve orada sağ gözde ayrıyeten bir yüz yapmışlar ve o yüz ok yönüne bakıyor. Yani ok yönüne gideceğiz. Bu kızın kayasına benzeyen bir kamyon büyüklüğünde bir kaya bulacağız. Gözlerinin olduğu yerde yan yana 2 tane kasa, 2 cep ya da 2 küp altın var kayanın içinde. Kaya kasası bu. Küçük kız define işaretinin anlamı ne? 12-13 yaşındaki bir kızın 80-90 yaşına gelinceye kadar harcayarak bitiremeyeceği, onu rahat yaşatacağı kadar altın para demektir. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bu bölümde kuru kafa ya da kafatası ne demektir onu açıklayacağım. Kuru kafa veya kafatası ya da iskeletor dediğimiz 20-30 metre etrafta bir tünel olduğunu söyler. Kafatası ve kuru kafalar çok zor fark edilir. Ama olmazsa olmazı dişler mutlaka belli belirsiz ve gözler belli belirsiz yapılır. Yani burada 2 boyutlu kafatası yapmışlar. Biri aşağıda ağzına sol elini koymuş. Bu da bize sağ aşağı tarafta bir yerde olduğunu söylüyor kafatasının. Diğeri ise farklı gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgiler. Arkadaşlar, Azerbaycan ve İran sınırından gelen bir Ermeni define işaretini çözeceğiz. Burada bir papaz ve akrebin karıştırılmış define işaretini çözeceğiz. Akrep papaz demektir. Uzaklaştırma, korku, tehlike vermek için akrepler papaz mezarını simgelerler. Bakın bu akrep. Sağ tarafta da akrebin kuyruğu, yani mesafe veren yeri. Ölçüp 7 ile çarpacağız. Akrebin iğnesi burada bize yön veriyor. Akrebi tüm olarak yapmazlar her zaman. Bakın akrep ile papazı nasıl karıştırmış. Bakın akrebin iğnesine bakın, kuyruğuna bakın, gövdeye bakın, gözlerine bakın. Müthiş bir fikir. Bu işareti dünyada benden başka çözecek kimse de yok zaten. Yapan bir de ben. Bu doğuştan gelen bir yetenek. Kimseden hiçbir şey öğrenmedim arkadaşlar. Allah doğuştan vermiş bu yeteneği. Şimdi bakın akrebin iğnesi yönünde gideceğiz. Yön bu. Akrebin kafası var, gövdesi var, bir de iğne, kuyruk kısmı var. İğne yönünde gideceğiz. Kaç metre gideceğimizi akrebin kuyruğunu boydan boya ölçerek 7 ile çarparak anlayacağız. Yön belli, mesafe belli. Arkadaşlar 503 metre çıktı. 72 çarpı 7 503 metre. İğne yönünde 503 metre civarında adım attığımız zaman böyle bir araziye geleceğiz. Bakın burada bir dere var. Dere şekli aynı bu şekilde. Dere şekli bu. Derenin hemen yanında bir kaya var. Bakın derenin içinde bir kaya var. Beyaz daire içerisine almışım. Burada siyah çizgiler, kaya arası boşluk, arazi arası boşluk, kuru dere olur, çukur bölge, yani arazilerin ya da kayaların çukur bölümü. Siyah renk o demek. Bu taş tam derenin içerisinde bir kaya, büyük bir kaya, yaklaşık bir kamyon büyüklüğünde bir kaya var. Bu kaya işte konum noktası bu. Bu kayayı bulduğun zaman diğer yerleri kolaylıkla bulursun. Dere içerisinde bu kaya var. Zaten buranın arazi yapısı da düz arkadaşlar. Düz olduğu için yere yapmışlar işareti. Bu kırmızı daireler iğne ucu deliği kadar ya da çivi
bir çivi kadar delik dolu. Define yerleri, mezar, oda, para yerleri. İşte arazi bu. Yani konum attığımız zaman bu şekilde bir arazi çıkacak. Kaç metrekare burası? Ortalama 5 dönümlük bir arazi. 5 dönümlük bir arazinin define olan yerinden bahsediyor. 5 dönümlük bir tarla gibi bir yer. Bu kırmızı daireleri aldığım yer murç delikleri. Yani mezarın, odanın, paranın, tünellerin olduğu yer. Arazideki yer bunlar. Bakın çizgi arasında, çatlak arasında bile küçük delikler koymuşlar. Bakın çatlağın arasında bile küçük delik var. Fark etmeniz, görmeniz imkansız şekilde. Bakın görüyor musun ne kadar küçük delik. O delikler hayatta kapanmaz. Mahşere kadar gider. Horasan harcının özelliği odur. Bozulmaz. Renk atmaz, çürümez. Bakın kayanın, dere içindeki kayanın hemen sağında da 2 tane delik var. Hemen aşağıda da delik var. Gördünüz mü? Bakın akrebin kafa ucunda da 2 tane delik var. Sağında da var. İşte buralar para yeri. Ne kadar para? 1 küp, 2 küp, 5 küp yerine göre. Çok değerli mallar daha küçük deliklerle yapılıyor. Çok değerli mallar. Küçük delikler yapılıyor. Böyle görmeniz çok zor. Çatlak arasına yerleştiriyorlar böyle işarette. İşaret arasındaki deliklere çok dikkat edin. Çatlaktaki çizgilerin arasına konulmuş deliklere çok dikkat edin. İşte olay bu. Yani bunu şöyle düşünün. 5 dönümlük bir arazi var. Arazide böyle çatlaklar ve dereler var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akrebin kuyruğunu ölçüyor. 72 santim geliyor. Bir adım 70 santim olduğu için 7 ile çarpıyoruz. 503 metre. Akrebin iğnesi yönünde adım atacağız. 503 adım. Ve 503 adım attığımız zaman merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime selam olsun. Arkadaşlar bakın koskoca bir dağ var ve burada açılmış bir mezar odası var. Bakın en az 10 metre düz bir yere yapmışlar. Lakin böyle beyaz bir renk var, görüyor musunuz? Hemen beyaz rengin üstünde oda girişi var. Yani bu Roma dönemine ait. Bakın beyaz lekeler diğer tarafta da var. Yani zıt renk. Kayaya zıt renk. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Renkler son nokta define yeridir. Zıt renkler. Burada bir insan yüzü yapmışlar. Bakın 2 tane göz var. Okun ucuna dikkatlice bakın. Bu insan gözü var. Bu gözleri yakından çekseydik bu göz bebekleri belli bir noktaya bakıyor. Acaba neresinde? Bir de bakın sağ tarafta böyle bir kapı gibi bir şey yapmışlar. Doğaya uydurmuşlar. Orayı da kontrol etmemiz lazım. Yani doğada gezerken, definecilik yaparken renkler, kayalardaki çatlaklar, figürler, oymalar çok şüphe duymanız lazım. Bakın bu odanın üstünde 2 tane arslan var. Belli belirsiz. Öyle bir uydurmuşlar ki arslanın altında da mezar odası var. Arslan ne demek? Zamanında yaşayan, zengin, güçlü, kuvvetli adam demek. Bakın buraya da özel bir kaya kesiği atmışlar. Kanal yapmışlar buraya. Demek ki burada da özel bir define falan var.
Водичку бери мене. Водичку бери мене.